Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzon yağlı pidesi tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, yoğurma makineme aldım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 2 su bardağı artı çeyrek su bardağı su kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışan cıvık bir hamur hazırlayalım. Kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Hamur 15 dakika dinlendikten sonra un serptiğim masanın üzerine alıyorum. Hamur çok yapışkan olduğu için mutlaka bol bol un kullanın. Aksi takdirde elinize çok fazla yapışacaktır. Hamurdan bezeler alalım. 4 tane beze alıyorum. Bol un serptim, yağlı kağıt üzerine aldım. Üzerine buzdolabı poşeti kapatıp 40 dakika dinlendirdim. 40 dakikanın sonunda üzerinden buzdolabı poşetini videoda görüldüğü gibi çıkarıp alalım. Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirdim. Bir tane bezeyi yağlı kağıt üzerine aldım. Elimi unlayarak videoda görüldüğü gibi yuvarlak olacak şekilde elimizle açalım. Bir tane yumurta kullanıyorum. Sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazını hamurun kenarlarına sürelim. Yumurta beyazını yapıştırıcı olarak kullanıyorum. Hamurun kenarlarını kıvıracağız. Pişerken açılmasın diye yumurta beyazı kullanıyorum. Hamurun kenarlarını kıvırıp hazırlayalım. Yapışırsa elinizi unlayabilirsiniz. Kenarlarını kapatıp yuvarlak şeklini verelim. Yumurta sarısını da kenarlarına sürelim. Çok az, 1 yemek kaşığı süt ekledim. Bu şekilde daha çabuk kızarıyor. Hamurun kabarmaması için hamurun orta kısmına biraz su döküyorum. Yumurta sarısını da kenarlarına sürelim. ...250 derecelik fırına verelim.
Biraz kızardıktan sonra fırından çıkaralım. Kabaran kısımları çatal batırarak söndürelim. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, onun da üzerine 3 parça iri iri tereyağı koyalım. Tekrar fırına verelim. Tereyağı eriyip kaşar peynirleri eriyene kadar pişirelim. Eğer isterseniz üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Bir tane yumurta ekledim. Yumurta piştikten sonra fırından çıkarabilirsiniz. Ben bir tanesini yumurtalı hazırladım. Trabzon yağlı pide tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.